Gözün önüne devasa, acımasız, uçsuz bucaksız bir çöl getir. Gündüzleri güneşiyle kavuran, geceleri insanın iliğini donduran bir kum okyanusu düşün. Hı hı. Tam bir cehennem sıcağı. Aynen. Şimdi şey yap, bu ıssız, izole coğrafyanın tam ortasında bir anda gökyüzüne yükselen o devasa pırıl pırıl gökdelenleri, işte lüks arabaları ve milyarlarca dolarlık bir zenginliği hayal et. Bir anda her şey değişiyor tabii. Değişiyor ama nasıl? Çadırdan plazaya, deveden özel jete uzanan bu akıl almaz dönüşüm nasıl gerçekleşti? Bugün masamızda işte bu devasa sorunun cevabını barındıran oldukça kalın, büyük bir kaynak yığını var. Oldukça detaylı kaynaklar, evet. Ve misyonumuz o kızgın çöllerdeki eski çağlardan günümüzün petrol zengini modern Suudi Arabistan'ına uzanan o uzun, karmaşık Arap tarihini seninle birlikte çözmek. Masadaki temel soru şu: bugünkü Suudlar aslında kim? Tamam, hadi bunu biraz açalım. Burada asıl büyüleyici olan şey, bu hikayenin sadece sıradan bir krallık veya hanedanlık tarihi olmaması. Yani karşımızda birbirinden tamamen kopuk, kendi içlerinde sürekli savaşan dağınık çöl kabilelerinin küresel bir süper güce dönüşürken, o dini, siyasi ve kabile bağlarının nasıl ilmek ilmek ördüklerinin muazzam bir laboratuvarı duruyor aslında. Bak bu laboratuvar benzetmesi çok doğru. Çünkü kaynaklara baktığımızda bugünkü o devasa cam gökdelenlerin temelinde aslında yüzyıllar öncesinin çok sert çöl kurallarının yattığını görüyoruz. Kesinlikle öyle. Yani bugünkü o şatafatlı kodları anlamak için zaman makinesini epey geriye, Arap Yarımadası'nın o acımasız coğrafyasına ve cahiliye dediğimiz dönemin sosyal DNA'sına sarmamız gerekiyor. Çünkü o kodlar silinmedi. Silinmedi. Kaynaklar açıkça gösteriyor ki, o günkü hayatta kalma kodları bugün lüks bakanlık binalarında bile yaşamaya devam ediyor. Bir kere coğrafyanın kendisi insanı şekillendirecek kadar sert ve çeşitli. Evet, coğrafya kaderdir derler ya, tam olarak o. İşte Kızıldeniz boyunca uzanan Tihame var, volkanik ve kayalık arazileriyle Hicaz var. Yarımadanın tam kalbindeki o izole, yüksek Necd çölü, doğuda Aruz ve güneyde nispeten tarıma elverişli, suyu bol Yemen var. Hani bu devasa coğrafya doğal olarak iki tamamen zıt yaşam tarzı doğuruyor o dönemde. Bir yanda yerleşik hayata geçmiş, işte tarım ve ticaretle uğraşan Hazariler var. Kasabalarda falan yaşıyorlar. Aynen. Diğer yandaysa o acımasız çölün derinliklerinde develeriyle birlikte sürekli göçebe bir hayat süren Bedeviler var. İşte o bedevi hayatının merkezinde, yani her şeyi belirleyen tek bir kural var. Asabiyet. Asabiyet, evet. Hani bunu okurken aklıma hep o kıyamet sonrası postapokaliptik hayatta kalma filmleri geldi. Şey gibi, Mad Max filmlerindeki ıssız, kurak dünyalarda sadece kendi grubuna ölümüne bağlı olan, dışarıdakilere acımayan gruplar vardır ya. Harika bir benzetme. Asabiyet tam olarak bu bence. Birey diye bir şey yok. Sadece kabile var. Kabilen yoksa çölde kelimenin tam anlamıyla bir hiçsin. Yani ölürsün. Ölürsün, aynen öyle. Yani o zorlu şartlarda hayatta kalmanın tek mekanizması bu kan bağına dayalı mutlak dayanışma sistemiydi. Çöl sana birey olma lüksünü vermez. Asabiyet, kabilenin çıkarlarını her şeyin, kendi kişisel doğrunun, hatta kendi canının bile üstünde tutmanı emreder sana. Çok katı bir sistem. Öyle. Kabilenden biri bir suç işlese bile onu sonuna kadar savunmak zorundasın. Bu dışarıya karşı bir savunma kalkanı. Ama içeriye baktığımızda da inanılmaz katı bir hiyerarşi görüyoruz. Mesela eşitlik kavramı sıfır diyebiliriz. Nasıl yani? Kendi içlerinde de mi? Tabii tabii. Azat edilmiş bir köle bile kabilenin hür çocuğu sayılmaz o dönemde. Sadece mevali, yani sığıntı statüsünde kalırdı hep. Zaten Mekke'deki idari yapıya baktığımızda da bu elitizmi net bir şekilde görüyoruz kaynaklarda. Kusay bin Kilab'ın kurduğu meşhur Darun Nedve adlı bir şehir konseyi var mesela. Evet, bir nevi meclis. Ama bu meclis tamamen Kureyş eşrafının elinde. Yani kan bağıyla üstünlüğünü iddia eden o elit tabakanın elinde sadece. Şehrin merkezinde bu zengin elitler lüks içinde yaşarken banyolarda dışlanmışlar, işte yoksullar ve köleler kıt kanaat geçiniyordu. Vahşi kapitalizm ve kabileciliğin çok sert bir harmanı diyebiliriz buna. Siyasi bir birlik veya böyle organize bir devlet aygıtı falan yoktu. Herkes kendi kabilesinin gücü kadar güvendeydi o kadar.
Ama tam bu noktada kaynaklarda kafama takılan büyük bir tezat var. Nedir o? Evet, sistem acımasız. İşte içki, kumar, bitmek bilmeyen kan davaları var. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi inanılmaz karanlık, korkunç adetler var. Din desen ortalık putperest kaynıyor. Gerçi tek tanrıya inanan Hanifler, Hristiyanlar ve Yahudiler de var o coğrafyada ama ana akım putperestlik. Hı hı. Fakat diğer yandan bakıyorum, bu adamlar dönemin iki devasa süper gücü olan Sasanilerle ve Bizans'la sürekli ticaret yapıyorlar. Elbette. Ticaret yolları üzerindeler. Kuzeydeki Nebatiler veya Tedmurnular gibi krallıklar falan devasa medeniyetler kurmuş zamanında. Muallakat denilen o meşhur 7 askı şiirini muazzam bir edebiyat üretiyorlar adamlar. Yani çoğu insanın sandığı gibi sadece çadırda oturup boşluğa bakan insanlar değiller bunlar. Kesinlikle değiller. Bu adamlara toptan cahil demek biraz haksızlık değil mi o zaman? Zeka veya medeniyet eksikliği gibi durmuyor bence bu. Çoğu insanın düştüğü en büyük yanılgı da budur zaten. Yani cahiliye kelimesini duyduğumuzda hepimizin aklına okuma yazma bilmeyen, dünyadan habersiz, hani zihinsel kapasitesi düşük insanlar geliyor. Aynen, cehalet diyoruz sonuçta. Oysa İslami literatürde ve tarihsel bağlamda cahiliye, entelektüel bir eksikliği değil, ahlaki bir çöküşü ifade eder. Bu kelime Arapçadaki hilm kavramının karşıtı olarak kullanılmıştır aslında. Hilmi, o ne demek tam olarak? Hilm, erdem, hoşgörü, aklı selim ve ahlaki olgunluk demektir. Cahiliye ise bunun tam zıttıdır. Yani zorbalık, kaba kuvvet, kabile taassubu ve sınır tanımaz bir ahlaki sarsıntı. Ha, anladım. Bedevi yaşamın o kıt kaynakları, işte bir kuyu veya bir deve sürüsü için yıllarca süren kan davalarının neredeyse bir zorunluluk haline getirmişti. Yani cehaletleri akıllarında değil, ahlaklarında ve hukuka olan yaklaşımlarındaydı diyebiliriz. Anlıyorum. Yani zihinsel bir karanlıktan ziyade sistemik bir kaostan, orman kanunlarından bahsediyoruz asıl. Kesinlikle. Ve asıl çarpıcı olan şu, bu kabilecilik, bu asabiyet DNA'sı yüzyıllar boyunca Arap coğrafyasında hiç silinmedi. Sadece bazen büyük imparatorlukların gölgesinde böyle uykuya yattı, bazen de kendi içinde yüzlerce küçük parçaya bölündü, ta ki 18. yüzyıla kadar. Evet, orası büyük kırılma noktası. Çünkü 18. yüzyılda bu kabilecilik, Yarımada'nın o en izole, en dışa kapalı yeri olan Necd çölünün tam ortasında yepyeni bir dini akımla birleşti. İşte bugünkü Suudların temeli bence tam olarak o an atıldı, değil mi? Aynen öyle. Sene 1744 veya hani bazı kaynaklara göre 1745, Diriye kentinde yerel küçük bir çöl emiri olan Muhammed bin Suud ile Muhammed bin Abdülvehhab adında oldukça radikal bir din adamı arasında tarihi bir ittifak yapılıyor. Ne vaat ediyor bu ittifak? Şöyle, Abdülvahhab, Kur'an ve sünnetin ilk, en saf haline dönmeyi savunan bir teorisyen, yüzyıllar içinde İslam'a sonradan eklenen inançlara, işte türbe ziyaretlerine, tasavvufi uygulamalara, yani kendi deyimiyle bidatlara şiddetle düşman bir yapıya sahip. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Şöyle düşün, çölde herkes kendi kabilesinin kanından olana sadık. Hı hı. Başka bir kabileye boyun eğdirmek neredeyse imkansız çünkü aralarında kan bağı yok. Ama Muhammed bin Suud bu öğretiyle tanıştığında aslında o dağınık ve savaşçı çöl kabilelerini tek bir çatı altında toplamak için, nasıl diyeyim, nihai yapıştırıcıyı bulmuş oluyor bence. Siyasi hırslarını ruhsal bir anahtarla kilitliyorlar. Muazzam bir analiz. Bunu büyük resimle birleştirirsek, bu 1744 ittifakının sadece basit bir çöl politikası olmadığını çok daha net görürüz. İki tarafında birbirine ihtiyacı vardı aslında. Şikar ilişkisi yani. Kesinlikle. Muhammed bin Abdülvehhab o sert dini öğretisini kitlelere yaymak ve zorla kabul ettirmek için siyasi ve askeri bir kılıca ihtiyaç duyuyordu. Muhammed bin Suud ise etraftaki o yüzlerce Bedevi kabilesine üstünlük sağlamak, onları itaat altına almak için sıradan bir güç gösterisinden daha fazlasına ihtiyaç duyuyordu. İlahi bir bahaneye mesela. Aynen öyle. Meşrulaştırıcı ilahi bir motivasyona. Kabile asabiyeti bu yeni dini misyonla birleştiğinde ortaya inanılmaz derecede patlayıcı, motive ve ölümden korkmayan yayılmacı bir güç çıktı. Ölümden korkmuyorlar çünkü artık
sadece bir deve sürüsü veya ne bileyim otlak için değil, doğrudan ilahi bir dava için savaşıyorlar. Düşmanları da sadece rakip kabileler değil, tırnak içinde söylüyorum, dinden sapmış olanlar. Tam olarak bu psikolojik değişim sayesinde Suudlar durdurulamaz bir güce dönüştü işte. Ve bu durum, dönemin süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu'nun benimsediği Sünni İslam yorumuna, özellikle Hanefiliğe ve o güne kadar süregelen geleneksel, esnek, kozmopolit dini ve siyasi yapıya doğrudan bir başkaldırıydı. Ve bu başkaldırı sadece teoride kalmadı. Çölden taşıp yayılmaya başladılar resmen. Sınırlarını o haritalarda bile pek yer almayan izole Necd çölünden çıkarıp doğuda Basra Körfezi'ne, batıda Kızıldeniz'e kadar genişlettiler. Büyük bir hızla hem de. Ama imparatorluklar sınırlarının ihlal edilmesini, hele ki ideolojik olarak meydan okunmasını pek sevmezler. Suudiler o kırmızı çizgiyi çok fena aştılar bence. Kesinlikle. Hedeflerini sadece çöldeki kabilelerle sınırlı tutmadılar çünkü. Bak, kaynaklardaki kronoloji çok çarpıcı. 1802 yılında Şiiler için dünyadaki en kutsal yerlerden biri olan Kerbela'ya girip şehri yağmalıyorlar ve Hazreti Hüseyin'in türbesini tahrip ediyorlar. Çünkü onların o katı inancına göre türbeler şirk yuvasıydı. Doğru, ama asıl bomba 2 yıl sonra patlıyor. 1804 ile 1806 yılları arasında gözlerini doğrudan İslam'ın kalbine, Mekke ve Medine'ye dikiyorlar ve bu iki şehri ele geçiriyorlar. Osmanlı için tam bir şok bu. İlk iş olarak da Cuma hutbelerinden Osmanlı padişahının adını çıkarıyorlar. Şimdi burada sana, bizi dinleyen kişiye dönüp şu ironiyi göstermek istiyorum. Eski Osmanlı haritalarına bakıyorsun, o dönemde Neşt çölünü haritalarına bile tam dahil etmemişler. Orayla pek ilgilenmemişler. Çöl işte deyip geçmişler. Ta ki o hiç önemsenmeyen, adam yerine konmayan çöl fırtınası İslam'ın en kutsal şehirlerini yutana kadar. İşte Mekke ve Medine'nin düşmesi Osmanlı için meseleyi basit bir Bedevi isyanından veya yerel bir asayiş sorunundan çıkarıp devasa bir varoluşsal krize dönüştürdü. Burada çok temel bir devlet aklı, yani hikmeti hükümet kavramı devreye giriyor. Nasıl bir akıl bu? Şöyle, Osmanlı belgelerini incelediğimizde Suudilere ve Vahabiliğe harici, zındık, asi gibi çok ağır, dışlayıcı ifadeler kullanıldığını görüyoruz. Çok sert kelimeler gerçekten. Neden bu kadar sertler peki? Çünkü Haremeyn'in, yani bu iki kutsal şehrin kaybedilmesi sıradan bir toprak kaybı değildir imparatorluk için. Osmanlı padişahının bütün o devasa İslam coğrafyasındaki en büyük meşruiyet kaynağı, taşıdığı Hadimül Haremeynül Muhteremeyn, yani iki kutsal caminin hizmetkarı unvanıydı. Anladım. Yani hutbeden adının çıkarılması, sen artık bizim dini liderimiz değilsin, bu unvanı hak etmiyorsun demek. Aynen öyle. Bu doğrudan padişahın otoritesine atılmış tokat gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Sünni İslam dünyasının liderliği tamamen bu ünvana ve o şehirlerin güvenliğini sağlamaya bağlıydı. Suudiler o güvenliği yıktığında padişahın meşruiyeti de sarsıldı haliyle. Dışarıdan veya bugünden bakıldığında bu teolojik bir tartışma, işte türbe ziyareti yapılıp yapılmayacağı gibi dini bir ihtilaf gibi görünebilir. Ama aslında siyasi. Tamamen siyasi. Osmanlı Devleti bunu saltanatın, hilafetin ve imparatorluğun temeline konulmuş saatli bir dinamit olarak gördü. Devletin bekası tehlikedeydi çünkü. Ve Osmanlı o dinamiti söndürmek için elindeki en modern, en ağır gücü sahaya sırdı. Hem de doğrudan İstanbul'dan değil, Mısır'dan. Kavalalı'nın ordusu. Evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki donanımlı modern Mısır ordusu çölün derinliklerine, Hicaz'a giriyor. Bedevilerin kılıçlarına karşı modern toplar ve tüfekler. Sonuç kaçınılmaz tabii. Sonuçtan bir yıkım oluyor. 1818 yılında Suudilerin o gurur duydukları başkenti Diriye şehri kelimenin tam anlamıyla yerle bir ediliyor. Taş üstünde taş bırakılmıyor. 1. Suudi Devleti'nin başındaki lider Abdullah bin Suud esir alınıyor, ta İstanbul'a padişahın huzuruna gönderiliyor ve orada idam ediliyor. Ailenin geri kalanı da sürgüne falan yollanıyor. Aynen, ya hapsediliyor ya sürgün. Yani 1. Suudi Devleti tamamen haritadan siliniyor. Görünüşte tamamen bitmiş bir hikaye bu, değil mi? Liderler idam edilmiş, devletin başkenti harabeye dönmüş, ordu dağılmış.
Ama işte çölün doğasını unutmamak gerek. Çöl, kaçmak, saklanmak, yaraları sarıp yıllarca sessizce güç toplamak için kusursuz bir sığınaktır. Çölde izini kaybettirmek kolay tabii. Kesinlikle. Çölde bir fikri topla tüfekle yok edemezsin. Nitekim çok geçmeden 1824 yılında idam edilen liderlerin akrabası Türkiye bin Abdullah ortaya çıktı ve Mısır kuvvetlerini Riyad'dan atarak 2. Suudi Devleti'ni yani Necid Emirliğini kurmayı başardı. İşte tam burada durup düşünmek lazım aslında. Düşünsene, her şeyini kaybediyorsun, kabilenin liderleri idam ediliyor, şehirlerin yakılıyor. İkinci kez küllerinden doğmaya çalışıyorsun ama bu sefer de aile içindeki taht kavgalarıyla, iç karışıklıklarla boğuşuyorsun sürekli. Gücün de kısıtlı eskiye göre. Aynen, gücün çok kısıtlı. Üstelik 1891'deki Mulayda Savaşı'nda Osmanlı'nın doğrudan desteklediği rakip bir çöl kabilesi olan Reşidiler gelip seni bir kez daha eziyor. Evet. İkinci devletin de tamamen yıkılıyor. Suud ailesi canını kurtarmak için her şeyi bırakıp Kuveyt'e sürgüne kaçıyor bu sefer. Hani normalde siyasi bir hareket burada biter bence. Tamam, bizden bu kadar denedik, olmadı dersin değil mi? Mantıken öyle olması lazım. Ama onlar etmedi. Nasıl oldu da iki büyük yıkıma, idamlıklara ve sürgünlere rağmen tamamen yok olmadılar? O inat nereden geliyor asıl? Çünkü ortada sadece fiziki bir devlet, böyle sınırları olan bir ülke yoktu. Zihinlere kazınmış sosyolojik bir altyapı vardı orada. Suud ailesinin yönetme hakkı ve 1744'te Muhammed bin Abdülvehhab'le atılan o dini temel, Necid halkının toplumsal hafızasına derinlemesine işlemişti bir kere. Fikir ölmedi yani. Ölmedi. Ortada başkenti olan resmi bir devlet kalmasa bile o kabile ve din ittifakı bir DNA gibi görünmez bir sosyal bağ olarak yaşamaya devam ediyordu. Çok ilginç gerçekten. Neşit halkı için Reşidiler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar dışarıdan gelmiş geçici bir işgalciydi sadece. Onların asıl meşru liderleri her zaman Suudlulardı. İşte devlet kurumları çökse bile zihinlerdeki bu inatçılık, o ideolojik altyapı onların küllerinden yeniden doğmasını sağlayan asıl motordu diyebiliriz. Ve o küllerden doğuş hikayesi, Kuveyt'teki o çaresiz sürgün yıllarından sonra öylesine epik bir şekilde gerçekleşiyor ki, yani kelimenin tam anlamıyla bir Hollywood aksiyon veya soygun filmi senaryosu gibi. Kesinlikle çok dramatik bir geri dönüş. Yıl 1902. Abdülaziz, yani sonradan tüm dünyanın tanıyacağı o meşhur İbni Suud, yanına sadece 40 adam alıyor. Kuveyt'ten çıkıp gecenin karanlığında çölden süzülerek geliyorlar. Sessizce. Evet. Reşidilerin kontrolündeki o devasa Masmak Kalesi'ni basıyorlar, içerideki valiye alt edip 40 adamla koca bir şehrin, Riyad'ın kontrolünü ele geçiriyorlar. İnanılmaz bir olay bu bence. Cesaret işi gerçekten. Ama tabii ki sadece 40 adamla kale alarak koca bir ülke kurulmuyor. Bu sadece bir kıvılcımdı. Önünde tam 30 yıl sürecek, kanlı, karmaşık, stratejik ve akıl almaz satranç hamleleriyle dolu bir birleşme, hani o çölü boyunduruk altına alma süreci var. İbn Suud'un başarısının sırrı sadece o 40 adamla gösterdiği cesaret değildi yalnız. O muazzam bir real politik dehasıydı aynı zamanda. Nasıl yani? Rüzgarın nereden estiğini, şartları okumayı çok iyi biliyordu. İçeride atalarının o dini motivasyonunu yeniden alevlendirdi. Bedevi savaşçıları İhvan adı altında toplayıp onların o fanatik enerjisini kendi hedefleri için maksimize etti. Hep kullanmış o asabiyet ruhunu. Evet, ama uluslararası diplomasi sahnesinde tamamen faydacı ve pragmatik davrandı. Mesela gücünü yeni pekiştirirken gidip Osmanlı Sultanı'nın egemenliğini kabul ediyor gibi görünüp paşa ünvanını almaktan hiç çekinmedi. Yani gerektiğinde baş eğmesini, geri adım atmasını da biliyordu. Tam olarak öyle. Ama Birinci Dünya Savaşı patlak verip de bölgedeki dengelerin tamamen değiştiğini, Osmanlı'nın zayıfladığını gördüğü an hemen o dönemin yeni süper gücü olan İngilizlerle temasa geçti. Çok uyanıkça bir hamle. Öyle. 1915'te Tamrin, 1927'de Cidde anlaşmalarıyla İngilizlerin himayesini, maddi ve askeri desteğini güvence altına aldı. İçeride dini ve kabilevi meşruiyeti kullanırken dışarıda emperyal güçlerin çıkarlarını kendi lehine çevirdi ustaca. Vay canına.
Ve bu muazzam diplomatik ve askeri manevraların sonucunda da 1932 yılında bugün bildiğimiz o devasa Suudi Arabistan Krallığını resmen ilan etti. Artık ellerinde uluslararası alanda tanınan resmi bir devlet, oldukça havalı bir krallık ismi ve uçsuz bucaksız bir çöl vardı yani. Evet, devleti kurdular. Ama devasa bir sorunları vardı bence. Ülke inanılmaz derecede fakirdi. Çoğu insan hala o eski bedevi hayatını yaşıyor çadırlarda. Temel geçim kaynağı olan tarım ise coğrafya yüzünden son derece kısıtlı. Sadece hac gelirleri var biraz o kadar. Aynen. Sonra 1930'ların sonuna geliyoruz. 1936 ve 37 yıllarında ülkenin doğusundaki Damman bölgesinde Amerikalı şirketler toprağı bir deliyor, altından tam anlamıyla sıvı altın fışkırıyor resmen. Ve her şey orada değişiyor. Meşhur Aramco şirketi kuruluyor ve o sessiz çölün altından günde 1 milyon varil petrol akmaya başlıyor. Ülke bir anda aklın almayacağı bir hızla yollar, devasa hastaneler, havalimanları ve gökdelenlerle donatılıyor. Birkaç 10 yıl içinde tarihin en büyük zenginleşme hikayelerinden biri yaşanıyor gerçekten. Kesinlikle. Ama beni asıl şaşırtan şey şu, ülkenin binaları modernleşirken devletin yönetiliş biçiminin ardındaki o arkaik mantık. İbn Saud'un tam 35 oğlu var. O kadar çok mu? Evet, bugün hanedandaki prens sayısının 7.000'i bulduğu söyleniyor. Ve tat sistemi Avrupa'daki gibi babadan büyük oğula değil, ilginç bir şekilde kardeşten kardeşe geçiyor. Suud, Faysal, Halit, Fahd, Abdullah, Selman. Hatta İbn Saud'un en gözde eşinden olan ve Sudayli yedilisi denilen anne bir baba bir 7 çok güçlü kardeş var. Önceki Kral Fahd ve bugünkü Kral Selman da bunların içinde. Aile içi dengeler çok mühim. Kan bağı burada her şeyi belirliyor işte. Savunma, içişleri, dışişleri gibi bütün kilit bakanlıklar sadece ve sadece bu devasa kraliyet ailesinin üyelerine ayrılmış durumda. Bak, benim bütün bu okuduklarımdan çıkardığım teori şu, geleneksel bir çöl kabilesi modern bir devleti yönetiyor gibi görünse de aslında modern bir devlet falan kurmadılar bunlar. Hı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu gördüğümüz yapı kökleri yüzyıllar öncesine dayanan o acımasız asabiyet sistemine sadece takım elbise giydirilmiş, milyarlarca dolarlık petrodolarla finanse edilmiş hali değil mi? Modernlik sadece vitrinde. Haksız mıyım? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu analiz kesinlikle doğru bir damara basıyor bence. Modern Suudi Arabistan'ın siyasi ve idari yapısına şöyle mikroskopla baktığında, bunun modern bir ulus devletten ziyade geleneksel bir çöl kabile şefliğinin petrolle şişirilmiş, hani kurumsallaşmış hali olduğunu çok net görürsün. İsimleri bile kabile ismi. Devletin adı bile kurucu ailenin soyadını taşıyor. Suudların Arabistan'ı demek. Kral, yasama, yürütme ve yargıyı tek başına elinde tutan mutlak, tartışılmaz bir güç. Tıpkı eski kabile reisleri gibi. Ancak kilit nokta şu, kraliyet ailesi bu gücü ve statükoyu koruyabilmek için sadece şiddete değil, rızaya da ihtiyaç duyar içeride. Kimin rızası bu? Tıpkı cahiliye dönemindeki meclislerde dengelerin gözetilmesi gibi, bugün de Suud ailesi o 1744'teki tarihi ittifakın bir gereği olarak dini ulemanın desteğini almak zorunda hala. İrili ufaklı diğer kabilelerin sadakatini petrol gelirlerinden onlara pay dağıtarak satın almak, modern iş dünyasını ve o zengin tüccar aileleri sisteme entegre etmek mecburiyetinde. Yani parayla herkesi sisteme bağlıyorlar. Aynen. Yani sistemin ambalajı modern bir krallık, binaları camdan ve çelikten gökdelenler olabilir ama bu sistemin arka planda çalışan yazılımı o asabiyet dediğimiz kan bağı sadakatine ve dini meşruiyete dayanıyor hala. Gerçekten büyüleyici bir illüzyon bu. O zaman bugün masamızdaki bu derin kaynak okyanusundan neleri damıttık hızlıca bir toparlayalım seninle. İyi olur. Cahiliye döneminin sadece hayatta kalmaya çalışan kabile kodlarına sıkı sıkıya bağlı o göçebe bedevilerinden yola çıktık. 18. yüzyılda dini bir öğretiyle kabile kılıcının birleşip nasıl patlayıcı bir güce dönüştüğünü, dönemin süper gücü Osmanlı İmparatorluğu'na nasıl baş kaldırdığını gördük. Ordular tarafından ezilip geçildiklerini ama zihinlerdeki o inat sayesinde asla pes etmediklerini, direndiklerini gördük.
40 adamla gecenin karanlığında Riyad'ı geri alan pragmatik bir liderin o toprağın altından çıkan sıvıyla birleşip modern dünyanın en büyük petrol milyarderlerine devasa ve karmaşık bir hanedanlığa dönüşmesinin epik yolculuğunu adım adım izledik. Tüm bu süreç, tarihin ve coğrafyanın insan toplumlarını, inançlarını ve devlet yapılarını nasıl zorunlu olarak şekillendirdiğini gösteren inanılmaz bir vaka çalışması gerçekten. Teşekkür ederiz. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Bence oldu. Ama gitmeden önce senin kendi kendine düşünmen, belki üzerine okumalar yapman için aklına son bir soru bırakmak istiyorum. Suudilerin 1744'te atılan o kabile ve din ittifakını alıp devasa petrol zenginliğine harmanlayarak bugün nasıl dayanıklı bir ülke yarattıklarını gördük. Evet. Petrol, bütün o aşiretleri, prensleri ve dini kurumları memnun eden devasa bir rüşvet mekanizması sağladı onlara aslında. Ancak asıl düşünülmesi gereken nokta şu bence. Dünya değişiyor. Yavaş yavaş elektrikli araçlara, yenilenebilir enerjiye geçiliyor ve sistem fosil yakıtlardan uzaklaşıyor. Bu çok büyük bir tehlike onlar için. O bitmez tükenmez gibi görünen petrol parası bir gün gerçekten suyunu çektiğinde, dağıtılacak o milyarlarca dolarlık bütçe kalmadığında, 1744'te atılan o eski dini ve kabile ittifakı, o tarihi yapıştırıcı, bu devasa hanedanlığı, o 7000 prensi bir arada tutmaya yetecek mi? Yoksa o eski çöl kanunları, asabiyet, bu kez o şatafatlı gökdelenlerin arasında yeniden mi uyanacak? Şimdilik hoşça kal.